İradenin çok da dahlinin olmadığı bir dönem. Balık burcu güneşin çok zayıf olduğu bir noktadır. Burada iradenin kurban edilmesi gerekiyor. Egonun. Ben yok burada. Balık burcu biz demek. Peki 18 Eylül en çok hangi burca destek atacak? Bunlara para, maddiyat verecek. Neden? Güney düğüm toprak elementinde ya. Aynı enerji değil mi? İlişkilere gelirsek en çok birbiriyle zıtlaşacak olan burçlar. Şimdi bu bakış açısı... Yani teslim olmayı başarabilenler ve başaramayanlar. Şimdi Oğlak, Başak başaramaz. Diğer burçlara ekstradan bir şey söylüyor. Bu dönemde Salak 18 Eylül'deki bu fragmanda para, pul, maddiyat takıyorsan gökyüzü bunu senden alır kardeşim. Elinde pense var. Sen diyorsun ki dişim ağrıyor. Dişçi onu çekiyor senden. Gökyüzü olaya böyle bakacak. Senin ruhunun mutsuzluğunu sağlayacak her şeyi güney ay düğümü almaya çalışır. Ne kadar çok şeyi önemsizleştirebiliyorsan ışığın o kadar büyük parlayacak. Efendim merhabalar, astrolog Aytaç Öner bizimle birlikte. Ülke olarak kritik olaylardan geçiyoruz. Hepimizin yüreğinde bir köz oturuyor ve işte hangi konuyu anlattığımı ve bahsettiğimi hepiniz biliyorsunuz. 18 Eylül'de çok kritik bir ay tutulması var. Hatta yayın öncesi Aytaç'a dedim ki 3 Ekim'de de güneş tutulması var. Sen bırak güneş tutulmasını dedi. Bu 18 Eylül Balık burcunda olacak olan tutulma o kadar önemli ki hepsini yayında anlatacağım diye de cümleye noktayı koydu. Siz hoş geldiniz. Aytaç sen de hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum beni programına konuk olarak aldığın için. Kıymetli hemşehrim, her zaman başımın üzerinde yerin var. Sağ ol. 18 Eylül tekrar altını çizdin şurada kahvemizi içerken. Oysa biz güneş tutulmasından imtina ederiz, korkarız. Geriye dönük hafızamızda malum acılar yaşandı, depremler ilk aklımıza gelenler ama sen diyorsun ki hayır. 18 Eylül ay tutulması. Neden? Ya şimdi 18 Eylül'deki ay tutulması aslında güneş tutulması da tabii önemsiz değil yani o da önemli yani koskoca astrolojide bizim en önemli baktığımız noktalar dönemleri incelerken mesela 2025, 2026, 2024 incelerken ve öngörüler yaparken biz aslında tutulmalara bakıyoruz. O seneki tutulmalar nerede oluyor? Şimdi geçtiğimiz dönemdeki tutulmalar terazi ve koç burcu doğasında oluyordu. Ki ben bir önceki geldiğim yayında da burada izleyicilerimize hep bahsettim. Hani ön plana çıkın, biraz daha bencil olun, işte adalet çok fazla aramayın. Yanlış anlayanlar da oldu, kızanlar oldu sana. Kızanlar olmuş olabilir ama ben burada bir kendi hayat görüşümü ve felsefemi anlatmıyorum. Biz astrolog olduğumuz için biz bir şey gibiyiz, translator, neydi? Tercüman. Evet. Tercüman. Gökyüzünün dilini Türkçe diline tercüme ediyoruz. Tamam mı? Elçiye zeval olmaz. Şimdi ondan önceki tutulmalarda Boğa Akrep aksındaydı. Biz ne dedik yine yayınlarda? Paranıza sahip çıkın. Malınızı, mülkünüzü koruyun. Satmayın. Ekonomi ve para çok önemli olacaktır. Hayata bakış açımız para bakış açısında olması gerekiyor. Ne oldu o tutulmalardan sonra? Bir eşyaya sahip olanlar hep kazançlı çıktı. Senin programda da söylediğim için winner oldu. Yani bu ne demek oluyor? Arabası olanın arabası değerlendi, evi olanın evi değerlendi. Zengin oldular. Koç tutulmalarında ne oldu? En önemli gündem maddesi ne dedik? Ayakta kalmak. Şimdi İsrail'deki, Filistin'deki savaşı görüyorsunuz. Şimdi bu insanlar için paranın bir değeri var mı? Bunlar için tek önemli nokta ne? Hayatta kalmak ve yaşamak. Şimdi biz de bunu bütün dünya izlediği için, yani dünya görüyor bunu, deprem de oldu, görüyor. Demek ki kendi güvenliğini sağlamak ve hayatta kalmak geçtiğimiz dönem için önemliydi. Paradan daha önemli. Sen hayatta değilsen paranın da bir kıymeti yok. Tamam mı? İşte şimdi bu neden güneş tutulmasından daha önemli dedim. Bu ay tutulması Balık burcunda gerçekleşecek ve 2025-2027 yılları arasında gökyüzündeki güneş ve ay tutulmaları Başak ve Balık burcu aksında gerçekleşecek. Dolayısıyla 2025-2027 arasının ufak bir fragmanını, ön gösterimine biz bu çarşamba günü yaşamış olacağız. Şimdi böyle gökyüzü olaylarının insanlar üzerinde etkileri var, psikolojik olarak etkileri var ve dünya ve ülkemiz içinde etkileri var. Şimdi biz bugün konuyu ikiye ayıracağız. Bir, dünya ve ülkemize olan etkileri. İki, psikolojik olarak, bireysel olarak bize olan etkilerinden bahsedeceğiz. Ülkeden başlayalım. Ülkemizden başlayalım. Ülkemiz için çok güzel bir tutulma. Ülkemizin başarılar elde etmesi, ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesi,
ülkemizin diğer ülkeler arasında saygınlığını arttıracak bir enerji içerisindeyiz. Çünkü burada balık burcu tevekkül enerjisidir. Balık burcu maneviyattır, spiritüelizmdir. Bizim ülkemiz diğer ülkeler arasında yükselen burcumuz yengeç olması, güneşimizin akrep burcunda olması, güney ay düğümümüzün balık burcunda olması, dünyada biz ülkece teknolojik bir ülke olarak tanınmayız. Yani Türkiye deyince akla teknoloji gelmez. Türkiye deyince akla ne gelir? Yeme içme gelir. Yemeklerimiz meşhurdur. Yardımlarımız gelir. Yani Suriye'ye kapıları açıyoruz. Kime olsa biz yardım ederiz. Yani biz mazlumun yanında olan bir ülkeyiz. Manevi değerleri yüksek bir ülke olarak dünyada bilinir. Bravo. Manevi değerleri yüksek, inançlı bir ülke olarak dünyada biliniriz. Bu özelliğimizin bazen başımıza bela olur. Bundan dolayı kazançlı çıkmadığımız zamanlar da olmuştur. Bazen de bunun pozitif artılarına yakalarız. Şimdi gökyüzündeki tutulmaların kuzey düğümü, yani benim yayınlarda hep dediğim winner enerji dediğim kazançlı çıktığımız enerji balık burcunda olduğu için demek ki bu çarşambadan sonra ve 2025-2027 arasında Türkiye olarak bizim bu tarafımızın bize kazançlar sağlayacağı, bu tarafımızla diğer ülkeler arasında saygınlığımızın artacağını ve bu tarafımızla başarılar elde edeceğimiz bir döneme giriyoruz. Şimdi winner enerji gökyüzünde artık balık burcu enerjisidir. Tamam mı? Balık burcu astrolojide maneviyatla, empatiyle ve insanlara hayırseverlik, yardım yapmayla alakalı bir burçtur. Dolayısıyla biz demek ki ne yapacağız? Bir winner enerji olduğu için bir loser enerji de oluyor dualite prensibinden dolayı. Şimdi dualite prensibini izleyeceğimiz bu tutulmaları anlayabilmeleri için daha anlaşılır bir şekilde. Astrolojinin temeli dualite prensibidir. İkilik. Tamam mı? Zıt kutuplar vardır. Yani bu ne demek oluyor? Bir gece var, bir gündüz var. Tamam mı? Şimdi biz bu yayını ne zaman çekiyoruz? Gündüz çekiyoruz. Gece var mı? Yok. Tamam mı? Akşam olduğu zaman da ne oluyor? Gece oluyor. Şimdi ikisi bir arada olmuyor. Doğa şöyle çalışıyor. Gündüz çıktığı zaman gece çekilir. Tamam mı? Gece çıktığı zaman gündüz yok olur. İkisi aynı anda ben var olacağım, ben var olacağım kavgasına girmezler. Tamam. Balık burcunun karşısındaki burçlar hangileri? Geri çekilmesi gerekenler? Başak Burcu. Tamam mı? Şimdi insanlarımıza bu programda şunu söyleyeyim. Yani problemlerinin ve sıkıntıların altında yatan şey, iki şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorlar. Tamam mı? Bir şey yapıyorsan bir şeyden vazgeçeceksin. Astrolojide kuzey ay düğümü yaptığın şeydir, güney ay düğümü vazgeçmen gereken şeydir. Şimdi gökyüzünde winner enerji neydi? Bütünü kabullenmek, spiritüel olmak, duygusal olmak, Allah'a güvenmek, insanlara güvenmek, winner enerji. Bunun karşısında bunu yapabilmen için biraz öyle miydi, şöyle miydi, para mıydı, pul muydu, kariyer miydi, başarı mıydı, hedef miydi? Bununla bu aynı zaman o olmuyor. Gece ve gündüz gibi. Doğru mu anladım? Yani şu anda balık burcunda olan ay tutulmasının dünyayı domine ettiği etki hümanizm, kabullenme, tevekkül, evet, akışta kalma. Evet. Bunu mu kastettin? Aynen bunu kastediyorum. Bunun tersine enerji sergileyenler oyun dışı kalacak. Oyun dışı kalacaklar, başarı elde edemezler. Ne yapıyorsa hayat onların üstüne geliyormuş gibi hissederler. Küçük Emrah gibi hani yapıyorum olmuyor, yapıyorum olmuyor. Acıların kadını, acıların çocuğu gibi kendilerini hissedebilirler. Çünkü gökyüzündeki trend, moda Başak Burcu enerjisi değil, Balık Burcu enerjisi. Şimdi izleyicilerimiz bu süreci annelerinin karnındayken deneyimlediler. Biz bu dünyada yaşarken, ben mesela Aytaç Öner olmadan önce annemin karnında da bu dünyadaydım. Ama bu dünyada alakalı bir irade kullanamıyordum. Ne yapıyordum? Sonsuz bir Balık Burcu tevekkül enerjisiyle anneme güveniyordum. Annem beni besler, annem beni büyütür, annem beni dışarıdaki kötülüklerden korur. Anneme bir güvenç var. Şimdi dünyaya geldik. Yine Balık Burcu enerjisi gökyüzünde çalışıyor. Bizden daha büyük bir irade. Allah. İnanç sistemin neyse evren. Tamam, neye inanıyorsan daha büyük bir iradeye teslim olma zamanı. Çünkü gökyüzünde ve dünyada gelişen birçok olayda biz irade kullanamayacağız. İrade kullanamadığımız için de irade kullanmayı seven Başak Burcu enerjisi loser olacak. Şimdi bu da ne demek oluyor? Halk diliyle anlatıp biraz gevşemek, salmak.
akışa bırakmak. Dünyadan el etek çekmek. Tamam mı? Şimdi insanlarımıza ben çok danışmanlık veriyorum. Tamam mı? Bir sürü kişi geliyor. Parası olan, parası olmayan, işte mutlu, mutsuz filan. Herkeste bir stres, herkeste bir kaygı bozukluğu, herkeste bir endişe var. Şu anda bizim toplumumuzun ortak konusu endişeli ve stresliler ve korku halindeler. Tamam mı? Şimdi biz burada ne diyoruz abi? Sen bir rahat ol, bir relaxla. Bu endişelerinin ve stresin altında yatan konu bir, hayatta kalma. İki, başarılı olacak mıyım? Bir şeyi kaçırdım mı? Tamam mı? Para, zengin olmam gerekiyor işte bu sosyal medyadan sonra. Yok işte çok takipçim olsun, çok başarılı olayım, şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım filan. Bunları bırak abi. Tamam, bak bunları bırak. Bu dönemde dünyadan el etek çekiyor dediğim şey paradan pulu da önemsememek. Biraz ruhuna, kendini beslemek. Tamam mı? Kendini beslemek. Spiritüel alan dediğimiz bizim alan ne demektir? Spiritüel yani ruh. Ruh nedir? Yok, gözükmüyor. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla biz ne yapacağız? Maddeye değil manaya yönelin diyorsun. Evet. Maddede kalırsan işin zor. Evet, olmasın. Yani nasıl gece gündüz çıktı ne diyorum? Gece yok olur ya. Şimdi biz madde alemini yok etmiyoruz tabii, önemsemiyoruz. Let it go bu. Yani takma kafana. Para mı? Takma, önemli değil. Yani paran yoksa parasız mutlu olmaya çalış. Tamam mı? Yani kadercilik ve kadercilik bu dönemde demek ki böyleymiş abi dersin. Tamam mı? Şimdi burada insanlar Başak Burcu enerjisinde çok sınıf atlama çabası içine giriyorlar. Şimdi insanlar oldukları halden memnun değiller. Bu kadar koşuşturmanın altında yatan şey sınıf atlamaya çalışıyor. Tamam mı? Sınıfını kabul et. İşini, mesleğini kabul et. Şu anki pozisyonu kabul et. 2 seneyi böyle geçir. Bak hepiniz çok başarılı olacaksınız. O zaman gökyüzünün o rahmet enerjileri, tamam mı? Ulan helal olsun sana. Bak, ulan helal olsun sana kısmı çok önemli. Allah'ın ve evrenin helal olsun sana demesi bir insan için çok önemli. O insanlar başarı yakacak. İşte sana helal olsun diyebilmesi için yaratıcının baktığı bakış açısı Balık burcu bakış açısı. Tevekkül, teslimiyet, kabul, kadercilik. Vardır bunda bir hayır. Tamam mı? Kısmet değilmiş. Tamam mı? Şimdi bu demek değildir ki bu yayını dinledikten sonra hiçbir şey yapmayın. Tamam mı? Ne iş yapıyorsanız yine yapın. Tamam mı? YouTuber'san YouTube çek. Çalışıyorsan çaycıysan çaycı. Ama çalışırken bil ki yaptığın işlerin sonucu kader kısmet abi. Olsa da olur, olmasa da olur. Çay mı içersin, kahve mi içersin? Çay da olur, kahve de olur. İşte bu enerji bizim insanımızı psikolojikmen rahatlatacaktır, endişe ve kaygılarını alacaktır ve ne olacaktır? Mutlu olacaktır. İradenin çok da dahlinin olmadığı bir dönem. Özetle. Evet, burası çünkü Balık burcu Güneş'in çok zayıf olduğu bir noktadır. Burada iradenin kurban edilmesi gerekiyor. Egonun kurban edilmesi. Yani ben yok burada. Balık burcu biz demek. Tamam mı? Şimdi herkes diyor yani beni bırakın, egoyu bırakın filan. Ego astrolojide bırakılacak bazen bir şeydir, bazen değildir. Şu anda bırakılacak bir şey. O zaman burada en çok zorlanacak olan burç Başak Burcu mudur, öyle mi anlıyorum? Başak Burcu'dur. Çünkü Başak Burcu ve Oğlak Burcu kontrolcülüğü bırakmazlar. Her şeyleri kendileri kontrol etmek isterler. Başarı ve hedef odaklılılar. Verimli bir burçtur. Astrolojide iyi bir burçlardır. İkisi de. İkisi de iyi burçtur. Fakat ama bu dönemde işe yaramaz. Aslan? Aslan da lider ve etkilidir. Aslanlık bir durum yok burada. Şimdi Aslan Burcu bu olayları çok anlamıyor. Görmediği bir alanda gerçekleştiriyor. Fakat anlayabilirse çok para kazanır. Tamam mı? Aslan Burcu bu olaya para. Yani ne demek oluyor? Maddiyatı, kazancı önemsemezse hayat ona maddi olarak zenginlik getirecektir. Peki 18 Eylül en çok hangi burca destek atacak? Balık, Akrep ve Yengeç burcuna. Destek atacak. Tabii destek atacak. Hangi alanlarda destek atacak? Ya İç ferahlığı mı, rahatlık mı, para mı? Şimdi bizim destek konusu demek şu demektir. Yani bizim aslında astrolojideki amacımız yani insanları zengin yapmak, başarılı yapmak değil. İnsanları kendilerini olabilmelerini sağlamak. İnsan bu hayatta ne zaman tatmin oluyor? Kendi olabildiği zaman tatmin oluyor. Tamam mı? Şimdi balık burçlarının kendi olabilmeleri için gökyüzü ve evren çok müsait. Çünkü tevekkül etmek, şartları zorlamamak çoğu zaman bizim ülkemizde ve toplum baskısında bir eziklikmiş gibi. Tamam mı? Yani balık burcu etkisiyle yaşayan insanlar ya niye hakkını aramadın? Çok pasifsin. Sana vuruyorlarsa sen de vursana.
çalışsana, bak şu şöyle yapmış böyle yapsana'nın toplum baskısında eziliyorsa bir insan, tamam bak kendi özünü sergileyemiyorsa, toplum baskısında eziliyorsa bu kişi tatminsiz ve mutsuz bir hayat yaşar. Tamam mı? Ama şimdi gökyüzünün enerjisi iyi yaptın, boş ver kader, hakkını aramana demek ki kısmet değilmiş. Var bunda da bir hikmet olduğu için böyle kendi olamamış, kendi özelliklerinden dolayı ezilmiş gibi hisseden insanların bir rahatlayacağı dönem. Şimdi balıklar böyledir. Tamam, bak balık burcu astrolojideki en büyük enerjidir. Balık burcu 12. burçtur. Yani ne demek oluyor? Ruh diğer 11 burcu deneyimlemiş. 12. evreye gelmiş. Sen adama hakkını ara diyorsun da adam oradan geçmiş abi. Sen giderken adam dönüyor. Tamam. Balık burçlarının böyle bir özelliği tabii var. yani. Balık burçların böyle bir özelliği var. Sonuçta o yüzden takmıyor. Takmıyor. Tamam mı? Gördüm ben onu. Biliyorum çok önemli değil diyor. Ha, biz zamanında çok çalıştık evladım diyor. Bak balık burcunu anlayabilmek için bu dönemi 95 yaşındaki bir insanı düşünün. 95 yaşında. Baston. Gözüm görmüyor. Şimdi sen normalde bana diyorsun ki git hakkını ara. Ben diyorum ki ya ne hakkımı arayacağım kardeşim, ben zaten ölüyorum. Tamam mı? Yani balık burcu böyle sembolizması, burada bir dünya, arada bir çizgi vardır. Yani bu dünyadan öteki dünyaya geçiş evresidir. Tamam mı? O yüzden o insanlar bu dünyalık konuları çok önemsemezler. O yüzden spiritüel döneme girdik diyorsun. Yani Evet. iki dünya arasında bir taraf madde, bir taraf manayı temsil ettiği için. Tabii ama biz her zaman maddi dünyada başarılı olmanın göstergesi de manevi dünyadan geçer. Bu da ne demek oluyor? Enerji, kendinizi ikiye bölünmüş hissedin. Tamam mı? Yani bir fiziksel alemde eylem ve hareketler yapan bir aytaç var. Bak kolumu kaldırıyorum. Bak saat takmışım. Tamam mı? Hareket ediyorum. Gömleğim var. Bir de benim bir hayal dünyam var. Hayal dünyamda da bir aytaç var. Tamam mı? Belki gerçek hayatta uymuyor. Belki kendimi fantazilerim var, hayal dünyam var, bir sürü konu var. Şimdi bu hayal dünyandaki aytacı, tamam mı? Fiziksel dünyadaki hedeflerine match yapabilirsen süper bir insansın. Tamam. Bu ne demek oluyor? Sen zengin olmak istiyorsun ama belki hayal dünyanda belki olmak istemiyorsun. Hayal dünyanda belki başka konular var. Burası psikologlar buraya bilinçaltı diyor. Tamam mı? Psikologların bilinçaltı dediği şey bizim astrolojide balık burcudur. Tamam mı? Yani bu da ne demek oluyor? Sen Koç burcu 1. koç denir astrolojide, yani başlangıç burcu. Aslında 1. burç astrolojide balık burcudur. Tamam mı? O kadar domine eder. Tabii. Haritayı. Yani bilinçaltı ne kadar domine eder söyleyeyim. Şimdi ben neyim? Adanalıyım. Benim hayat önceliklerim arasında ne var? Kebap, lahmacun yemek var. Tamam mı? Şimdi ben bu yayından sonra nerede ne yesem onu düşünüyorum. Tamam mı? Şimdi ben bu masadan kalkıp arabama binip kebap ve lahmacun yemekle ilgili eylem ve harekete başladığım zaman bu astrolojide Koç burcudur. Başlama enerjisi. Tamam mı? Ama ben bunu başlamadan önce bunun hayali kafamda geliyor ve imgeleniyor. Diyorum ki buradan çıkarım, arabaya giderim, Tem'den E5'ten bilmem ne şu kebapçı. Bak bir hayal ve sonla başlama. Yani her şey bir hayalle başlıyor. Tamam mı? Şimdi her şey bir hayalle başlıyorsa demek ki bizim bu dönemde önünde durmamız gereken konu fiziksel dünyadan daha ziyade bilinçaltı ve hayal dünya. Tamam mı? Yok kardeşim, ben yönetmeye, kontrol etmeye devam edeceğim diye ısrar ederse kişi. Evet, güney ay düğümü bırakmaktır. Bırakmaktır. Şimdi balık burcu ne dedik? Hayal dünyası, spiritüel ruh. Güney ay düğümünün haritadaki görevi almaktır senden. Bak almaktır. Dişçi gibi düşün, çekmektir. Tamam mı? Elinde pense var. Sen diyorsun ki dişim ağrıyor, dişçi onu çekiyor senden. Tamam mı? Şimdi gökyüzü olaya böyle bakacak. Tamam mı? Gökyüzünden melekler geldiğini düşün. Bir tane kuzey ay düğümü var, iyi melek. Bir tane güney ay düğümü var, o da kötü melek değil. O da ona hizmet eden melek. Senin ruhunun mutsuzluğunu sağlayacak her şeyi güney ay düğümü almaya çalışır. Şimdi ben burada oturuyorum, tamam mı? Ya da akşam evimde oturuyorum. Parasal ve maddi konular benim kafamı kurcalamaya başladı. Tamam mı? Güney ay düğümü ne yapar biliyor musun? Seni parasal olarak sıfıra düşürür. Abi para bu insanı der bozuyor. Bu insanın ruhunu etkiliyor. Der ki sen bir parasız kal, öyle de bir yaşamayı bir deneyimle. Tamam, bak bir şey olmuyor der. Tamam mı? Veya bir ilişkiye takıldın.
bir evliliğin ve ilişkin senin ruhunun özgürlüğünü ve mutluluğunu engelliyor. Gün enerjim ne yapar biliyor musun? İlişkini senden alır. Kariyerin, işin çok fazla stresli, senin ruhunu engelliyor. Gider onu senden alır. Ha, bak alır. Bu dönemde ruhunun attachment yani bağımlı olduğu, senin bağımlı, bunsuz yaşayamam dediğin her şeyi gökyüzü senin elinden alır. Dımdızak kalırsın ortada. Şimdi bu olmasın diye, gökyüzü senden bunları almasınlar diye ben izleyicilerime ne diyorum? Bırak abi, boş ver. Bırak. Yani ben zaten önemli değil. Yani kariyerim benim için önemli değil. Para benim için önemli değil. Onunla evlenmişim, bununla sevgili olmuşum önemli değil. Benim ruhum önemli, mutluluğum önemli. Bunlara sahip olmadan da bu dünyada yaşayabilirim. Dememizi istiyor. Aynen. Bu bilince gelirsen hiçbir şey almaz. Tamam mı? Şimdi benim arabam var. Tamam, bak arabam var. Hani sakınılan göze çöp batar derler ya. Lan oraya mı koyduk, buraya mı koyduk, şuraya park etseydim, kaplama yapsaydın, matlama yapsaydın. Şimdi tutulmalar gerçek. Gökyüzünde al onun arabasını kardeşim. Al o arabayı. Adam taktı arabaya. Al rahat dursun, tamam mı? Takacak bir şey yok artık. Şimdi 2 kişiyiz. Onun arabasını aldı. Benimkini almasın, onunkini aldı. Şimdi alma enerjisi geldi. Burada da birisi var. Tamam mı? Arabayı oraya mı koyduk, buraya mı koyduk? O alma enerjisi geldi, dedi ki bu dedi çok takıyor buna. Al bunu arabasına. Rahatlasın. Şimdi bana geldi, benim de arabam var. Ben umurumda değil, orada bir yerde duruyor. Çizilebilir. Vurmuşlar mıdır? Bir şey yapamam, kontrolüm yok, ben buradayım. Ne yapayım yani, gidip arabanın önünde mi durayım? Bana geliyor, benim arabaya dokunmuyor. Diyor ki çünkü zaten bunun ruhunda arabayla ilgili bir sıkıntı yok. Bakın izleyicilerimize buradan sesleniyorum. Bu bizim anlattığımız olaylar böyle şaka maka bilmem ne enerji spiritüel uçmuş enerji uzmanları gibi değil. Biz astroloğuz. Biz böyle binlerce harita inceliyoruz. Biz 3000, 5000 tane insan hayatı inceliyoruz. Yani benim stilim gerçek hayatta inceleyerek öğrenen bir astrolog. Bu gökyüzü konumunu da daha önce binlerce kez ben gördüm. İnsan hayatlarında gördüm. Eğer ki 2025-2027 arası ve 18 Eylül'deki bu fragmanda para, pul, maddiyat öyle oldu, böyle oldu, kirlendi, arabam kirlendi, onu giydim, bunu giydim, başarılı olamadım takıyorsan gökyüzü bunu senden alır kardeşim. Gökyüzü bununla uğraşmayacak. Seni düzeltmeye uğraşmayacak. Alacak elinden, yani bir de böyle yaşa diyecek. Tamam mı? Şimdi sonucunda ne olacak? Adamın arabası elinden gitti. Adam diyecek ki ulan arabam olsaydı da çizik olsaydı anasını satayım. Arabam olsa da vursular önemli değil. Ver arabamı. Bu evreye getirecek seni. Tamam mı? 2. Psikolojik olarak burası astrolojide sağlık aksıdır. Bak sağlık aksı. Astrolojide sağlık aksı Başak ve Balık burcu yönetimindedir. Başak burcu bunun fiziksel boyutta. Mesela şuramda bir kesik oldu. Buraya yara bantı yapıştırmak Başak burcudur. Bir de bu tedavi yönteminin gökyüzü diyor ki bir de bunun balık evresi var kardeşim diyor. Her şey diyor fiziksel değil diyor. Plasebo etkisi. Senin hastalıklarına ve rahatsızlıklarına sebep olan olayların birçoğu yanlış inanışların, korkuların ve bilinçaltı olabilir. Tamam mı? Bak olabilir. Şimdi burada ne demek oluyor? Önümüzdeki dönemin kazanan enerjisi alternatif tıp demek istemiyorum. Orada da çünkü ilaçlar var. Psikoloji. Tamam, rahat, kafanın rahat olması. Yani diyor ki sen madde bedenden ibaret değilsin. Evet. Senin bir de arka bahçen var. Evet. Ve bu arka bahçeni çok ihmal ettin. Hep oraya yara bandı yapıştırdın. Evet. Gel bir de perdeyi kaldır. Evet. Oraya bak. Çünkü ay balık burcu bilinçaltını temsil eder. Bilinçaltı. Bravo. Tamam. Bilinçaltında kendini hasta ediyor olabilirsin. Şifalanmak istiyorsan haddimi aşmak istemiyorum. Tıp dünyasına ve doktorların söylediği, astrologların söylediğinden daha önemlidir. Onları dinlesinler. Doktoru ne diyorsa onu yap. Ben kendi bildiğimi söyleyeyim. Bu dönemde birçok hastalığın şifası plasebo etkisiyle iyileştirilebilir olacak. Birçok insan hastalıklarının ve rahatsızlıklarının sebebini yanlış hayal dünyası, yanlış inanışları, kötüye inanışların olduğunun farkına varacak ve şifa yolunu buradan arayacak. Şimdi bu ne demek oluyor? Demek ki dünya ve ülkemizde bizim halk dilinde cinci hoca dedikleri, tamam mı? Çok tehlikeli. Üfürükçü dedikleri, tamam mı? Bazı enerji uzmanı dedikleri insanların bu dönemde şaha kalkacakları, daha çok popüler olacakları bir dönem. Şimdi burada Avrupa'da
tıp dünyası bu tür olaylara karşı çıkmıyor. Tamam mı? Diyor ki eğer ki o büyücünün yaptığı büyüye karşı taraf inanırsa bu plasebo etkisinden dolayı çalışır ve karşı taraf şifalanır. Dolayısıyla bizim için onun inanması çok önemli. Bak bu dönemde inanmak çok önemli. Bu dönemin kaybeden enerjilerinden bir tanesi çok fazla akıllı ve mantıklı insanlar bu dönemde çok fazla avantaj sağlayamayacaklar. Tamam mı? Çünkü Başak Burcu'nun yöneticisi gezegeni Merkür'dür. Merkür astrolojide bilmek demektir. Balık Burcu da inanmak demektir. Yani inançlı insanların kazanç çıkacağı. Şimdi ben çok fazla inanan bir insan değilim. Ben gösterdiğin zaman bilinçaltım aktif oluyor. Ama her zaman diyorum keşke inanabilsem. Çünkü neden? Diyor ki al şu taşı tak şifalanacaksın diyor. İnanıyor şifalanıyor. Şimdi sen normal bilgili adama bunu versen inanmaz. Ama şifalanamaz. Demek ki bizim teknoloji, bilim tamam mı? Çok önemlidir. Ama biraz ipin ucunu kaçırmış olabiliriz. Bu sağlık konusunda ipin ucunu kaçırmış olabiliriz. Dengelemek adına biraz da spiritüel dünyaya, biraz rahatla bilinçaltına yönelelim. Gökyüzü ayar verecek diyorsun. Gökyüzü ayar verecek. Aynen. Geçtiğimiz aylarda Algol yıldızının etkilerinden bahsetmiştik. O etki devam ediyor mu? Meslektaşların şu ifadeyi kullanmıştı. Algol geldiğinde kafa koparır. Sen katılıyor musun? Bunun etkisi devam ediyor mu? Hatta Medusa örneği dahi verilmişti. Ya şimdi Algol geldiğinde bu bilgiler milattan önce 5000'li yıllardan geliyor. Şimdi o zaman çok insanların kafası kopuyordu. Giyotinler falan vuruyorlar, öldürüyorlar. Şimdi Algol geldiğinde kafa kopmaz. Kopabiliyor bazen. Algol'ün amacı astrolojideki tek örtünme ve tesettürle ilgili. Bak herkes diyor yani Kur'an-ı Kerim'de tesettür var mı? Astrolojide tesettür var mı diye soralım. Tamam mı? Astrolojideki tek tesettür ve örtünmeyle ilgili gösterge Algol'dür. Algol dediğimiz Medusa dünyalar güzeli bir kadındır. Güzelliğinin başına bela olmasını anlatıyor o hikaye. Tamam mı? Yani başını da kopartıyorlar, lanetliyorlar da çirkinleştiriyor. Başına gelmedi kalmadı. Niye? Güzelsin diye. Niye? Çünkü Zeus beğenmiş, ona ceza veriyorlar. Tamam mı? Burada anlatılmak istenen hikaye şudur. Gökyüzünde bu boğa burcunda olduğu için insanların nefislerinin kayabileceği maddeler vardır. Bunlardan bir tanesi nedir? Yiyecek, içecek. Yani ben şimdi güzel, kokusu olan bir Adana kebapla oruç tutan insanların arasına girersem onların nefislerini uyandırırım. Yani onlara zulmetmiş olurum. Ya da alamayan fakir insanların arasında 5 lahmacunla girersem bana saldırırlar abi. Yani ne kadar zorlu, adam ne kadar etik de olsa, ne kadar ahlaklı da olsa sen adamı can damarından yakaladın. Tamam mı? Şimdi burada da insanlar yanlış anlamasınlar. Dönemsel olarak güzelliğini toplum ve insanlar içerisinde muhafaza edebilecek durumda tutman gerekiyor diyor Algol. Tamam mı? Yani mesela, çalışıyor mu hala Algol? Yok çalışmıyor. Bitti geçti. O geçti mi? Tabii ben mesela seksi bir kadınım. Yani metrobüste 50 tane adamın arasına girersem çıkamam oradan. Tamam mı? Yani dikkat edeceksin. Tamam mı? Veya fakirlerin arasına çok parayla girersen tamam mı? Çaldırabilirsin. Açların arasına yemekle girersen saldırabilirler. Burada gökyüzü cezayı çalana kesmiyor, çaldırana kesiyor. Tamam mı? Kardeşim dikkat etsene sen diyor ya. Lan bu kadar param var bunların içine niye girdin diyor. Cezayı çalana kesmiyor. Çaldırana kesiyor. İnsanların da değerli maddeleri koruma şeyine bakıyor. Gücüne bakıyor. Tamam mı? Gökyüzü hep başarı için eliminasyondan geçer. Bakın bunu unutmayın. Senin zenginlik için algol çok önemlidir. Bak konusu açılmışken insanlar hep para diye yırtınıyor ya. Zenginlik için algol yıldızını anlamak çok önemlidir. Değerli maddeleri muhafaza edebilecek seviyeye bir bilince gelirse insanlar zengin olurlar. Gökyüzü algol aktifken bunu test ediyor. Diyor ki ulan diyor sana elmas verdik. Sen gittin diyor metrobüste taşıdın diyor. Sen bunu çaldırabilirsin o zaman sana vermeyelim biz diyor. Zinetlerinizi örtün ifadesi bu mudur? Evet aynen bu. Burada da ayet devreye giriyor. Girebilir doğru. Yani güzel değerli şeyleri koruma. O enerji geride kalır. İfşa etmeyin. Evet ifşa etme. Çünkü sana değerli bir şey vereceğim diyor.
Çok Ama, güzel ifade ettin Aytaç. evet, sana değerli bir şey vereceğim ama sen bunu muhafaza edemezsen başına bela olabilir. O yüzden vermiyorum. Ama sen bunu gökyüzüne gösterirken bak Allah'ım ben bu paramı saklıyorum ha. Herkesin içine sokmuyorum. Güzel şeyler yiyip içiyorum ama milletin gözüne sokmuyorum. Çok güzelim ama yerinde dediğin zaman okey kardeşim sen bu işi hallettin diyor. Şimdi bunu diyen enerji bu tutulmada da şunu diyor. Tamam mı? Rahat mısın? Relax mısın? Psikolojin yerinde mi? Güvende mi hissediyorsun? Tamam mı? Bunlara para, maddiyat verecek. Neden? Güney düğüm toprak elementinde ya. Diyor ki bak aynı enerji diyor ki biz sana diyor kariyerde başarı vermeyelim. Niye? Ruhun bozuluyor senin diyor. Sen kaldıramıyorsun. Kaldıramıyorsun. Biz sana para vermeyelim, araba vermeyelim. Endişeleniyorsun, ruhun bozuluyor diyor. Sana için önemli değil, ruhun bozuluyor demiyor. Değiştiriyorum, sağlığın bozuluyor. Biz sana para vermeyelim, sağlığını bozuyorsun. Kariyerde sana çok iş vermeyelim, sağlığın bozuluyor, pimpiriklisin, çok detaycısın, mükemmelliyetçisin, başarı odaklısın. Bunlara vermeyelim diyor. Ama sen diyorsun ki, ama tatmıyorum ya. Ve araba çizmişler önemli değil. Ya sana verelim. Çok başarılı olmuşum. Benim gece uyuyamamama engel değil. Allah'ım. Ben gece kafamı rahat duruyorum çünkü çok önemli değil. O zaman sana bunu verelim. Bak ne oluyor? Herkes diyor ya biz bu dünyada bir test, sınav gibi diyor ya. Bak ben burada sınav sorularını insanlara veriyorum. Tamam mı? Sorularını değil cevaplarını da veriyorum. Ya sorularını millet veriyor diye hocaların peşinde koşuyorlar. Ben hem soruyu hem cevabı veriyorum. Seni sınava sokacak enerji 12 tane burç var. Tamam mı? Balık burcu. Balık burcu hocasını da ben çok iyi tanıyorum. Balık burcu yanlış yapsan da iyi not veriyor. Tamam bak balık burcu yanlış yapsan da iyi. Gece çalışma derse. Git sabah bir şey yazsan adam zaten geçirecek seni. Tamam mı? Ama sen ne yapıyorsun gece? Yarın sınavım var. Bunu da ezberlemeyeyim, bunu da ezberlemeyeyim, bunu da kopya hazırlamışım geçmem için. Onları da geçirmiyor. Rahat, relax insanları balık burcu çok seviyor. Tevekkül halinde ve balık burcunun sınavı nereden gelir biliyor musun? Bir üst iradeye, yaratıcıya güveniyor musun, güvenmiyor musun? Ben sınavda 100 tane soru soruyorum. Buna bakıyorum. Şimdi ben endişeliyim. Demek ki güvenmiyorsun. Kaldım. Tamam mı? O yüzden bakın izleyicilerim beni çok iyi dinlesinler. Şu anda insanlar çok panik haldeler. Korkuyorlar. Bak savaş oluyor korkuyorlar. Deprem oluyor tabii doğal olarak korkuyorlar. Ekonomi oluyor korkuyorlar. İş kariyer endişesi. Geri kaldı mı? Bırak abi bırak. Gökyüzü bunları sana sormayacak. Gökyüzü bana inanıyor musun? İnanmıyor musun? İnananlar zaten rahat olurlar. Şu anda benim enerjim nedir biliyor musun? Olanda hayır vardır. Bak olanda hayır vardır. Tavsiye ettiğin de bu zaten. Peki bu bakış açısında ilişkilere gelirsek en çok birbiriyle zıtlaşacak olan burçlar. Şimdi bu bakış açısında... Yani teslim olmayı başarabilenler ve başaramayanlar. Şimdi Oğlak Başak başaramaz. Koç Aslan başaramayabilir. Tamam mı? Bunlar Koç Aslan irade yönetmek isteyen burçlardır. Oğlak ve Başak Burcu da sonuç odaklı ve azimli burçlardır. Hava elementi burçlarda akıl ve zeka ile hareket ederler. Tamam mı? Akıl ve zeka devre dışı. Mantık dışı olaylara çok aktif bir dünya. Hani böyle hep böyle şeyler derler ya işte Çanakkale'de aksakallı dedeler geldi. Böyle hikayeleri göreceğiz biz. Akıl ile mantıkla anlatamayacağımız mucizelere şahitlik edebiliriz. Tamam mı? Şimdi hava elementi Koç, Kova, İkizler, Terazi akıl ve mantıkla hareket ettikleri için bu dönemde doğal olarak winner olamazlar. Ateş elementi burçları iradeleriyle hareket ettikleri için bu dönemde doğal olarak winner olamazlar. Toprak elementi burçları da aşırı maddeye önem verdikleri için bu dönemde doğal olarak winner olamazlar. Bu dönemin doğal winnerları Yengeç, Akrep ve Balık burcu beni dinlemeden de winnerlar zaten. Tamam mı? Diğer burçlara da şunu söylüyorum. Diğer burçlara ekstradan bir şey söylüyorum. Tamam mı? Bu dönemde sal abi. Sal. Tamam. Bir şey yapma demiyorum. Yaparken de rahat yap. 2025'in fragmanını yaşıyoruz dedin 18 Eylül itibariyle. 2025'in kısa metrajlı filmini görecekler. Şöyle mi anlamalıyız? Eylül ayının ikinci yarısında ve Ekim'de yaşadıklarıma dikkat edeyim, özen göstereyim
Çünkü onun versiyonunu 2025'te evet, göreceğim. %100 onu demek istiyorum. Yani kısa bir dönemde bu balık burcu enerjisi bize bunu gösterecektir. Astrolojide bir hal vardır. Tamam mı? Bırakmışlık hali, kadercilik hali. Şimdi ben bunu tiyatro olarak yapayım. Tamam, ben şimdi kader, kısmet, rahat bir insan olayım. Tamam. Ki öyle gibi birine benziyorsun. Arkama yaslanmışım. Kamera yamuk mu çekiyor, düz mü çekiyor takmıyorum. Tamam. Ne anlatmışım önemli değil. İzleyiciler yayını beğenmişler mi umurumda değil. Beğenenler olur, beğenmeyenler olur. Bu hal nedir? Aşkınlık halidir. Tamam mı? Şimdi bütün izleyicilerimiz 18 Eylül balık burcu tutulmasında şansa bala bilmeden rastgele bu halin içerisine bir iki günlüğüne bürünecekler. 2025-2027 arasında bu hale şansa bürünmeyecekler. Gökyüzü bu hali talep edecek. Şimdi ben bu bak bunu anlatırken burayı da kesme. İşte bu şey doğal Yok olay kesmeyeceğiz. budur. Bu kalacak. Şimdi bu hali 2027, 2005, 2025, 2027 yılı arasında bu kişiliği süreklilik haline getirebilirse insanlar, yani bunu kişiliğin bir parçasını yapar haline getirirlerse bu makama dönüşmüş oluyor. Yani bu hal bir makama dönüşmüş oluyor. Yani sana modeli, elbiseyi giydirecek Eylül evet, ayında. giydirecek. Bak bu elbiseyle aranı iyi tut, Evet. sevmeye çalış. Evet. Çünkü mecburen 2025-27'de olmak zorunda kalacaksın. Direnmeden bu elbiseyi ayna karşısında oturt üstüne. Evet, otur. Bu makama dönüşmesi demek de ne demektir biliyor musunuz? Astrolojide saygı makamlaradır. Şimdi ben Aytaç Öner olarak, şimdi siz beni burada konuğum diye, astroloğum diye işte yediriyorsunuz, içiriyorsunuz. İzleyiciler güzel şeyler tanımayan biri. Şimdi ben şeye binip yolda otobüse binip kimse beni takmaz. Bu saygı bana değil, kişilere değil, makamlara. Yani makamlara saygı duyulur. Tamam mı? Şimdi bu hali, bu boş vermişlik halini, tevekkül halini, süreklilik haline getirirseniz bu sizde bir makama dönüşür. Ve bu makama duyulan saygı, bu makama duyulan hürmetten dolayı siz çok mutlu, kendini gerçekleştirmiş ve hayatta para, pul, maddiyat, kariyer, hepsine sahip olmuş winner bir insan olacaksınız. Tamam mı? Demek ki winner'lığın yolu nereden geçiyor? Boş vermişlikten. Boş vermek. Ya da Yunus'un dediği ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Bravo. İşte bu tasavvufçular bu balık burcu enerjisinde biraz tasavvufa yönelsinler. Çünkü ben burada anlatmaya çalışıyorum ama tasavvufçular bunu daha iyi anlatıyorlar. İşte dindar insanlar, işte Buda, bilmem ne, Lao Tzu, Mevlana, Yunus Emre, bunlar bizim ihtiyacımız olan enerji. Tamam mı? Öteki türlü ne olur biliyor musun? Öteki türlü kendini yer yer bitirirsin, yok edersin. Bak Güney Ay düğüm Başak Burcu'nda. Hani kontrol etmeye çalışmak, evlamlanmak, öyle bir olaylarla karşılaşacaksın ki gökyüzü seni öyle olaylar yaşatacak ki 2025-2027 yıl arasında sen bunlardan kendini suçlu bulursan, bunu kendi başarısızlığın olarak görürsen ve bu olaylara müdahale etmeliyim, benim yüzümden oldu enerjisine bilersen hastalanırsın. Kendini bitirsin, yok olursun. Bu dönemde maddiyatçı ve paracı insanlar kazançlı çıkamayacaklar. Tamam mı? İnsanların, ben neyle ilgileniyorum şu anda? Ruh sağlıklarıyla ilgileniyorum. Bırakın bunları diyorsun. Evet. Daha önemli bir tehlike var. Evet. O yüzden tekrar altını çiziyorsun. 2 dolar 100 lira bir boş ver. Önemseme. Vurdum duymaz ol. Gamsız ol. Neden biliyor musun? Çünkü Güney düğüm Başak Burcu'nda kaybedeceğin şey sağlığın olabilir diyor astroloji. Şimdi sen sağlığını mı altın 200 bin lira olsun. Sağlığın mı önemli, altın mı önemli? Tamam mı? Şimdi bir sürü hasta insan var. Derler ki ben şifama kavuşayım da altın isterse 1 milyon olsun. Bana ne kardeşim? Servetimi vereyim der. Evet, yani benim anlatmak istediğim konu sizin ruhsal, fiziki değil. Fizikiyle de ilgilenmiyorum. Çünkü ben orada doktor değilim. Ruhsal olarak seni sağlam bir pozisyona getirmeye çalışıyorum. Bunun yansıması olarak fiziksel dünyada da sağlam olacaksın. Tamam mı? 2 tane emel var. Bir burada, bir burada. Ben burada gördüğüme bakmıyorum. Bilinç altındakine bakıyorum. Emel altını boş ver kardeşim diyorum. Bak bu senin ruhunun titreşimini bozuyor.
Gökyüzü de böyle bakıyor. Evet, gökyüzü, yani ben dediğim gökyüzü işte, tamam Evet, mı? Yani dolar, O euro zaman insanların sağlığı tehlikede mi? tehlikede. Bu takıldığı şeylere inat ederlerse sağlığı tehlikede. Evet, başlığı Ödeyecekleri bedel maddi kayıp değil, sağlıkları mı? %100. Başlığı böyle bence atalım. İnsanların sağlıkları tehlikede. Bak, bu programda sabahtan beri konuştuğum her şeyi unutun kardeşim. Tamam mı? Bir tek mesaj alın. Bu program bittikten sonra kendinize bu programdan bir tane mesaj alın. Önümüzdeki dönemde sağlığınızı korumanız için, sağlığınızı kaybetmemeniz için veya sağlıksızsanız şifalanmanız için ipuçları veriyorum. Bunun nedeni, vücudunuzda bir yanlışlık yok. Vücut kendi kendine çalışıyor. Plasebo, bilinçaltı. İşte buna taktığın için, dolara taktığın için akşama kadar doları düşünüyorsun. Akşama kadar euro ne olacak? Lanet gelsin. 5 milyon olsun. Araba fiyatları yükselsin. İsterse batsın, fabrika kapansın. Ben onunla ilgilenmiyorum. Ben Tamam. bu senin iraden dışında dışarıda gelişen olayların seni etkilememesine uğraşıyorum. Diyorum ki Emel, öyle bir bilinçte dur ki, Yaradan'a güven ki dışarıda ne görürsen gör, senin ruhsal titreşimine bir etki etmesin kardeşim. Sağlam, ruhsal sağlamlık. Bak, ruhsal sağlamlıktan bahsediyorum. Tamam. O zaman bu dönemde bu sağlamlığı her birimiz sergileyemeyebiliriz. Ruh hastalıklarının da artacağı bir dönem diyebilir miyiz? %100 artacağı bir dönemdir. Tamam mı? Ruh hastalıklarının artması çok güzel bir şey. Bak, neden güzel bir şey? Çünkü problemin ruhta olduğunu anlarsın, tedavi olursun. Tamam mı? Ruh hastalıkları çok artacak. Çünkü insanlar fiziki dünyaya müdahale ettikçe yapamayacaklar, çıldıracaklar. İşi inada bindirecekler. Evet, denedikçe olmayacak, denedikçe olmayacak. Delirecek en sonunda. Delirecek insan. Delirmesi iyi bir şey. Niye? En azından psikoloğa gider. Psikolog da onun ruhunu tedavi eder. Sana gelen psikologlar var mı? Bana gelen çok sayıda psikolog var. Ama öyle 3-5 değil yani. Senkronize oluyor mu senin astrolojik yorumlarınla psikoloğun psikoloji disiplininden öğrendikleri uyum Şimdi bak, oranı ben nedir? insanlara şöyle söyleyeyim. Şimdi bir psikolog bir tanı koyabilmek için saatlerce ve günlerce hastasını dinlemesi gerekiyor. İyi bir astrolog haritasını görür görmez tanıyı koyabilir. Tamam mı? Dolayısıyla bir zaman kaybı oluyor. O zaman kaybını giderebilir. Neyi yaşadığını anlatabilir. Birçok psikoloğu kendi hayatında çözemediği konuları biz dışarıdan projeksiyona farkındalık yaratıp onlara anlatmışızdır. Tamam mı? Hatta psikologların hastalarına da dışarıdan yardımcı olduğumuz olmuştur. Haritada her şey görünüyor. Bir kişinin Hiçbir şey bipolar kaçmaz. eğiliminin olup olmadığı. Hiperaktivite, dikkat eksikliği gözüküyor. Paranoid kişilik bozukluğu gözüküyor. Şizofreni gözüküyor. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu. Şimdi bak, bu dönemde Yalana meyyal olup olmadığı. %100. Bak, eşcinsel misin değil misin? Tamam mı? Tecavüzcü müsün değil misin? Meyilin var mı? Tecavüze uğramaya meyilin var mı? Enerjilere. Tamam mı? Sen iyi bir astroloğa haritanı verdiğin zaman her şeyini ona veriyorsun, bilgi. Gizli bilgilerini de veriyorsun. Dolayısıyla haritanı verdikten sonra yalan söylemeye devam etme. Bizim amacımız senin sahte kişiliklerine uğraşmak değil. Özünle uğraşmak. Yüzleşmekten de kaçınabiliyorlar mı? Tabii yani kaçınabiliyorlar yani. Benim amacım, insanları biz yargılamıyoruz. Benim tek bir görevim var. İnsanlara kendilerini kabul ettirmek, kendi otantik kişiliklerini anlatmak ve kendi winner enerji doğrultusunda yönlendirmek. Tamam, ben senin eşcinsel misin değil misin ilgilenmiyorum, bana ne? Ben neler duyuyorum akşama kadar. Ya ben o kadar şey duydum ki bana hiçbir şey garip gelmiyor yani. Tamam. Sana en çok ne duymak için geliyor insanlar? İlişkileriyle ilgili mi haritalarını merak ediyorlar? Mesela haritada zengin olup olamayacağı da var mı? Ve bunu sorarak mı geliyorlar? En sık merak ettikleri danışanlarının hangi soru? Şimdi en çok merak edilen ne zaman evleneceğim de eskiden. Şu anda para. Ama şu anda benim Türk halkı benim çok hoşuma gitmeye başladı. Özellikle pandemiden sonra ne evlilik ne zaman. Aytaç Bey, ben kimim? Ben niçin bu dünyada varım? Bir şeyi yanlış mı yapıyorum? Bende mi bir hata var? İnsanlarda mı? Farkındalığına ulaşmış çok insanlarla, yani son 2 yıldır vermiş olduğum danışmanlıklardan çok mutluyum. Çünkü insanlar gerçekten de bilinçlendi Türk halkı. Türk halkı Avrupa insanından da kafa olarak daha üst boyuta geçiyor. Bak, insanlar farkında değiller. Tamam mı? Spiritüalizm ile gerçek hayatı birleştirmiş bir halk. Şu anda gelenler kendini tanımak,
kendini gerçekleştirmek, yaşam amacını bulmak için geliyorlar. Hepsini tebrik ediyorum. Türk insanı olarak doğru yoldayız. Kadınlarımız da böyle. Eskisi gibi değil. Aytaç Bey kocam gidiyor bilmem ne değil artık. Aytaç Bey bu ilişkide bir şey mi var? Ben bir şey mi görmüyorum? Boşanmalı mıyım? Bir şeyi ben mi yanlış yapıyorum? Bak bravo. Tebrik ediyorum. Türk kadınlarını da tebrik ediyorum. Özellikle son 2 yıldır artık bu kuşak mı değişti ondan mı bilmiyorum. Çok bilinçli geliyorlar. Erkekler de öyle bilinçli geliyorlar. Doğru soru budur. Ben kimim? Ben niye buradayım? Benim olayım ne kardeşim? Ya da ben bu zorlukları niye yaşıyorum Aytaç Bey? Bir şey yanlış mı yapıyorum? Çok umut verici. Yani muhatabı olduğunu değiştirmeye çalışmayıp ondan tamamen umudu kesip bari ben değişim eğer yapabileceğim bir şey varsa. Evet, aynen eskiden tam tersiydi. Şimdi böyle. Tamam mı? Biz de ona o yüzden insanlardan çok umutluyum. Türk insanlarından çok umutluyum. Balık burcundaki tutulmalarla beraber Avrupa'da ve dünya üzerinde de kıymetimiz bilinecektir. Harika. Tekrar altını çizdin. Bir de devamında 3 Ekim var. Onu da sormadan bırakmam seni. Biliyorum ki güneş tutulmaları çok büyük etkilere sahip ve ayak sesleri öncesinde başlar. 3 Ekim diyoruz ama şimdiden yavaş yavaş hissetmeye başlayacağız. Ülkeden çok izlenmediği için bizi az etkileyecek diye meslektaşların söyledi. Farklı bir ekleyeceğin olur mu duruma? Şimdi güney düğümde gerçekleşecek tutulma. Tamam mı? Bizim için tutulma önemli. Kuzeyde mi güneyde mi gerçekleşecek o önemli. Şimdi balık tutulması kuzeyde gerçekleşiyor. Ne oldu? Hep ben bahsettim. Tevekkül edin filan. Bu tutulma güneyde gerçekleşecek. Zıt kutupta. Evet, yani ne demek oluyor? Güneydeki tutulmanın amacı led bırakmaktır. Kuzeydeki tutulmanın amacı saldırmaktır. Tamam mı? Biri dünyevi, biri ruhsal. Şimdi terazi burcu astrolojide adalettir. Terazi burcu astrolojide ilişkilerdir. Terazi burcu astrolojide sanattır. Tamam mı? Senin bireysel olarak var olmanı ve başarılı olmanın önündeki engeller belki çok naif bir insan olman, belki adalet takıntın olması, belki de bir insan, başka bir insana olan mecburiyetindir. Şimdi Güney Ay düğümüne dedik alan enerji. Şimdi senin tek başına başarılı olabilmenin için bir ortaklık buna engel oluyorsa gökyüzü senin o ortağını alacak. Senin tek başına mutlu olmana eşin engel oluyorsa gökyüzü o eşini alacak. Senin mutluluğuna, otantik kişiliğinin ortaya çıkmasına el alem ne der? Başkaları ne der? El alem beni kınar mı, engeller mi demek oluyorsa bu duyguları senden alacak. Şimdi bizim güney düğümdeki tutulmalarda ve güneşin olduğu tutulmalarda özellikle çok önem veriyoruz. Çünkü spiritüel bir göstergedir bu. Güneş de astrolojide egodur. Tamam mı? Egodur. Şimdi bu da bize ne demek oluyor? Bak hem güney düğüm terazi tutulmaları hem kuzey düğüm balık tutulmaları ikisini meç ettiğin zaman ortaya hep ne çıkıyor biliyor musun? Bırak gitsin. Tamam, sal gitsin abi. Güney düğüm güneş tutulması da güneş astrolojideki hedefimiz ve gollerimizdir. Hedef. Tamam mı? Hedef. İstiyorum cümlesindeki istiyorum güneştir. İşte başarılı olmak istiyorum, araba istiyorum. Güney düğümde olması ne demek biliyor musun? Ne istiyorsan olmayacak. Şimdi ne istiyorsan olmayacak ne demek biliyor musun? İstek ve arzularını bırak. Tamam mı? Bu kadar. Yani iki taraftan da döndük dolaştık bırakmaya geldik. Şimdi bırakmak deyince izleyiciler diyor ya Aytaç Bey o zaman biz ne yapacağız kardeşim? Tamam bak ne yapacağız? Şimdi bırakmak demek şu demektir. Biz bu yayını çekiyoruz. Ben bu yayını çok insan izlesin. Çok like alsın ve iyi yorumlar gelsin enerjisiyle buraya gelirsem bırakmamış olurum. Tamam, bırakmamış olurum. Ne olur? Sahte bir kişiliğe ve kimliğe bürünmüş olurum. Bu yayının amacı çok insan izlesin, işte like alsın, kafadan bırakırsam rahatlarım. Bu demek değil ki bu insanı çok az kişi izlesin demek değil. Hedefi bırakmışım. Beklentiyi bırak. Beklentiyi bırak. Karşılık için yapmıyorsun. Bildiğin doğruyu en iyi şekilde aktarıyorsun. Evet. Ben ortaya koydum. İzleseler de futbol izlemeseler maçlarında de. da olur. Maç böyle 0-0 çok stresli olur tamam mı? 3-0'dan sonra millet top çevirir, rahat oynamaya başlar. Çünkü zaten olan olmuş biter. Şimdi ben insanlardan şunu istiyorum. Sonuç ve hedeften bağımsız özgürleştirmeye çalışıyorum. Normal hedef değil süreç. Yani hedefi bıraktım ben takılıyorum abi. Tamam, program yapıyoruz. Tamam, programla ilgileniyorum. Çok umurumda değil izlemişler mi izlememişler mi. Tamam mı? Benim bir tek derdim var burada. Mesajım. Ne? Sağlığınızı
kumar masasına ortaya koyacaksınız. Tamam mı? Bu sağlığınızı da bırakın. Yani bu dünyevi şeyleri, para, pul, hırs, kariyer, başarı, yok olmalı. Bir çocuğum oldu, bir çocuğum daha olmalı. Çocuk doğuramadım, evlenemedim, başarılı olamadım, arabam olmadı, ev alamadım. Bırakın abi bunları. Bunlar sizi hasta edecek. Tamam mı? Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacaksın. Yaparken hedef koymadan yapacaksın. Ruhun mutlu etmek için yapacaksın. Tamam mı? Bak bu insanlar, bu güney düğüm tutulmaları niye çok güzel biliyor musun? Astrolojide Rahu iş insanlar vardır, Ketu iş insanlar vardır. Rahu iş insanlar azimli, çalışkan, saldıran. Bu da yanlış değil. Biz bunlara diyoruz ki saldır kardeşim. Tamam mı? Ketu iş insanlar da bırakmışlar. Tamam mı? The power of letting go. Bırakmanın gücü diyor, deniliyor buna. Bırakmanın bir gücü vardır. Bırakmanın gücü şudur. Sana çok aşık oluyor insanlar. Tamam mı? İnsanları önemsemiyorsun. Parayı önemsemedikçe müdanasızlık. Tenezzül etmiyor. Tenezzül etme. Doğru cümle tenezzül etme. Tenezzül etmeyen insanın bir karizması vardır düşün. Tamam mı? İşte o özgürdür bir defa. Özgürdür, tenezzül etmiyordur. Parayla da satın alamazsın. Oradan da zorlayamazsın. İlişkide de güçlüdür, güçlü taraftır. Bak gücü nereden geliyor? Saldırmasından değil. Gücü nereden geliyor? Bırakmasından geliyor. Şimdi mesela ben araba. Çok bir spor araba. Spor araba için yırtınıyorum kendimi. Spor araba enerjisi yüksekte ben alçaktayım. Ya abi yemişim arabasını boş ver. Şimdi ben bir araba kazanacağım için bunları yapamam ya. Benim stilim bu. Ne oldu? Spor araba aşağıda, ben yukarıda. Tamam mı? Aşağıda olan her şeyi evren sana verecek. İşte güney düğüm tutulmaları let it go. Yani bırakmanın gücü bu. Onu ölçüyor. Neyi bırakabiliyorsun? Bırakabiliyor musun? Bırakamıyor musun? Bak sınavlar, testler, her geldiğim yayında başka bir şey anlatıyorum farkındaysan. Sınav ve test gökyüzünün senin bırakabilme, önemsememe ve umursamama gücünü test ediyor. Her iki kutup da, kuzey ay düğümü de güney ay düğümü de aslında aynı yerde birleşiyor ve bırak diyor. Bas bas bağırıyor. Evet, normalde kuzey ay düğümü öyle birleşmez ama balık burcuna denk geldiği için tutulma, o da bırakmakla alakalı. Ortak bir ses çıkarıyor yani. Bir ortak nokta yakaladı. Ne yap et bırak. Bırak. Bırakmazsan hasta olursun. Şimdi bak aynen. Bırakmak ne demektir biliyor musun? Şimdi bak beni düşün burada. Aytaç olarak beni düşün. Tamam. Herkesin bir fiyatı var mıdır? Vardır. Benim de bir fiyat. Ben bırak diyorum da şimdi birisi gelir. Ulan al sana Porsche'de falan der. Tamam kardeşim diyebilirim. Tamam mı? O ne demek oluyor? Benim fiyatım o kadar. O kadarını bırakabiliyorum. Ya Emel Hanım bırak dedik de karşı Porsche'de bırakamayacağım. Senin demek ki gücün o kadar. Tamam mı? Ne kadar çok şeyi önemsizleştirebiliyorsan ışığın o kadar büyük parlayacak. Tamam mı? Burası çok güzel. Evet. Bu da ne demek olacak biliyor musun? İşte bizim gökyüzünün yani dünyanın master gücü sen olacaksın. Işığın senin parlayacak. Şimdi püf nokta ne? Bıraktın ya. Bıraktın diye o yok değil. Bıraktığın sonra test raporu veriyor. Porsche'yi bırakmış. Bu güzel kızı önemsememiş. Şu kariyeri önemsememiş. Hepsini bir paket halinde al lan hepsi senin diyorlar. Sınavı geçtin, al bu da ödülü. Evet. Neden? Sınav bu. Bak geçen yayında öyle demedim. Saldır. Metrobüste koltuğu, çünkü o kuzey düğüm tutulmaları. Bu güney düğüm. Güney düğüm tutulmaları bırakabilme gücünü test ediyor. Kuzey düğüm tutulmaları saldır. Mücadele, güç. Bu da bırakabilmenin gücü. Ben şimdi neye bırakabiliyorum abi? Kariyer önemli değil. Bırakmışım. Para önemli değil. Parasız da mutlu olurum lan. Biz eskiden parasız mutlu olurduk mahallede 90'lar yıllarında ya. Benim arkadaşlarımın hiç kimsenin parası yoktu. Bizim dışarıda parayla yapacağımız bir şey de yoktu. Peki sağlığına tutunanlar ne olacak? Hastalık hastaları ne olacak? Bak ben buradan tepki çekmek istemiyorum. Tamam mı? Ben sadece psikologlara değil, ben doktor değilim. Ama ben bir destekleyici, yardımcı olarak 4. evre kanserden döndürdüğüm çok insan var. Tamamen %100 alsın, hepsini getireceğim yayına. Bak %100 kendi doktorları desin ki tamam kardeşim siz bunları atlattınız, senin alacağım hepsini yayına getireceğim. Tamam mı? Winner. Bayılırım. Bak alacağım şimdi burada bundan... 4. evreden döndürdük. 4. evreden benim döndürdüğüm. Ay, ama ne güzel. %100 kendi şey değil.
Ne yaptığında döndürdü? Türk doktorları ve tıbbı döndürmüştür. Tamam, ben döndürmemişimdir ama benim destek olduğum, yani ruhsal olarak diyeyim, yanlarında olduğum güç olarak çok vakayla, olayla ben karşılaştım. Ne dedin? Boş verin mi dedin? Hayır. Haritalarında. Şimdi sen dedin ki sağlık. Şimdi güney düğüm tutulmaları ne dedik? Attachment. Yani sen bağımlı. O olmadan yaşayamam. Bak güney ay düğüm, bak sağlığınızı bırakın abi. Aman hasta mı oldum, nezle mi oldum, dikkatli olmalıyım, güçlü olmalıyım, bağışıklık sistemimi kuvvetlendireyim, güçlendireyim. Sürekli gündeminde sağlık olanlar, gökyüzü der ki abi bunun sağlık çok önemsiyor bu ya. Yani bunun bir sağlığını alalım bakalım, bir de bir bunu görsün. Bak önemsemek çok önemli. Önemsediğin her şeyden problem yaşayacaksın. Güney düğüm tutulmaları bu. Güney düğüm tutulmasının mesajı, ben o yüzden diyorum önemseme, umursama. Umursama ne demek biliyor musun? Evde oturuyorsun, film izliyorsun ya, karnın burnun falan takma. Yani ilgi, önemsiyorsun o enerji. Bak o enerji ne demek? Sen beni önemsiyorsun ya, ben de senin yanındayım. La ben hastalık olsam, beni önemsesem ben de senin yanındayım. Ya önemseme, boş ver. Gönder, muhatap olma. Tamam mı? Yani burada kuzey düğüm tutulmalar balık burcunda olduğu için çok akıllı, mantıklı hareket etmene de gerek yok. O zaman eldeki büyüteci alıyoruz, cebimize koyuyoruz. Tutunduğumuz şeylere büyüteç tutmayı bırakıyoruz. Çünkü 2025'te versiyonlarıyla birlikte yaşama ihtimali var. Büyüteci cebe koyuyoruz. En büyük korku, lafını kestim. Ve teslimiyet. Teslimiyet. Şimdi bunun birçok şeyini insanlar becerebilirler. Tamam mı? İnsanlar parayı, maddiyatı da bırakabilirler. Hayattaki en büyük korku ölüm korkusudur. Tamam mı? Ölümü de kabullenmiş bir insanın bu hayatta hiçbir şey ruhunu engeller. Öleceksin zaten. Ölürsek de ölürüz kardeşim. Bu hayatın bir kuralı. Zaten ölmeye geldik dünyaya. Tamam mı? Bunu da bir gün umursamazsan bu dünyada senden güçlü hiçbir insan olmaz. Bak parayla, pulla, mevkiyle değil, ruhunla güçlü olacaksın. Ruhun o kadar güçlü ki paran yok, pulun yok, tesir etmiyor sana. Yani dünyanın Elon Musk gelsin de tınlamıyorum ben. Takmıyorum çünkü. Tamam mı? Bir Adana'ya selam yolla. Adana'da bir popstar gibi karşılanıyorsun ne zaman gitsen. Adanalıları çok seviyorum. Adana halkının doğal winner olduğunu düşünüyorum. Doğal winner. Doğal winner. Adana insanı bence dünya üzerinde incelenmesi gereken. Güneşe kafa atan insanlar. Güneşe kafa atan insanlar. Bu gücü sergileyebilecek insanlar. Yani bunu duygularımı ifade edemiyorum. Adana toprakları, Adana havası, Adana insanı bir başka. İnşallah bizim ülkemizi de ileriki günlerde hep Adanalıların önderliğinde ilerlesinler. Adanalıyık Allah'ın adı. Adanalılar yönetsin. Ülkeyi Adanalılar mı yönetsin? Adanalılar yönetsin. Kardeşim, Avrupa Birliği'ne de gireriz, her yere gireriz. Tamam. Fatih Terim kupayı aldı mı? Aldı. What can I do sometimes? Everything hep bir şeyler dedi, aldı kupayı, geldi. Tamam mı? Sağ ol Aytaç. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz şakayla karışık ama çoğunluğu ciddi olan bu yayında faydalanmanızı yürekten diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz.